Bir gün bir adam Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e yanaşmış ve şunu sormuş. Devemi bağlamadan mı Allah'a emanet etmeliyim yoksa bağlayıp mı tevekkül etmeliyim? Hazreti Muhammed de şu cevabı vermiş. Deveni önce bağla, sonra tevekkül et. Tevekkül etmek, Türk Dil Kurumu'na göre bir işte elinden geleni yapıp ondan sonra Allah'a bırakmak demek. Yani önemli olan hareket. Çünkü hareket yaşamdır. Yaşamımızın temeli o hareketi, o süreci deneyimleyebilmek aslında. Bir düşünsene, aklımızdan binlerce, milyonlarca düşünce geçiyor her an, her dakika. Bunların hepsi o anda gerçekleşmiş olsa hayatın ne tadı kalırdı ki? Mesela şu an salonunda bir zürafa olsa nasıl hissederdin? Sırf bu aklından geçti diye. Ya da şu kırmızı benekli fil kapını çalsa şu an. Evet, ilk başta kulağa eğlenceli geliyor ama bir düşünsene, bütün düşüncelerin hepsi o anda gerçekleşmiş olsa. Geriye yaşanacak ne kalıyor ki o zaman? Bütün hayat, bütün yaşam o süreci deneyimleyebilmek için. Senin hareketini tercih edebilmen için bütün yaşam. Zaten ruh her şeyi biliyor. Her şeyin bilindiği, her şeyin mükemmel olduğu bir yerden geliyorsun. Unutma nereden geldiğini, arada hatırla. Neyin parçası olduğunu. Özünün ne olduğunu arada hatırla. O sonsuz ışığı hatırla. Neyden yapıldığını. Bunları zaten biliyorsun. Bütün yaşam o merak için var işte. Gerçekten üzülmek nasıl olurdu? Gerçekten mutlu olmak nasıl bir şey? İşte bu yüzden hareket önemli. Bu yüzden bütün evren senin hareketine bakıyor. Sen o deveyi bağlamadan bıraktığın zaman bütün sistem o deveyi istemediğini algılıyor. Ama sen o deveyi bağladığın zaman bütün sistem bu hareketine yardım ediyor. Düşündüklerin değil, yaptıkların önemli. Çünkü sözünün gerçekliği senin hayatından geliyor. Zihninde binlerce düşünce olabilir. Bu düşünceleri susturmanın yolu hareketine odaklanmak. Yaptığın şeyde kalmak. Bunun için engellerin var, değil mi? Çevreye baktığın zaman, kendini kıyasladığın zaman belki de çok vasıfsız birisin sen. Ya da böyle düşünüyorsun. Belki doğru ülkede doğmadın, belki doğru imkanlarla doğmadın sence. Peki ya tesadüfen böyle olmadıysa her şey? Her şey bilinçli olarak, özenle bu şekildeyse? Ya mükemmel dediğin şey, başkalarına göre onların ortalaması değil de, senin şu an olduğun yer, olduğun halse? Ya sen böyle mükemmelsen dostum? Ya sen bilerek o engellerle doğduysan, o engellere doğduysan? Sen başkalarına özendiğin sürece onların kulvarında yürümeye devam edeceksin. Ama o senin işin değil. Herkes biricik. Herkesin yürüdüğü yol biricik dostum. Sen kendi yolunda yürüdüğün zaman kıyaslama yapmana gerek kalmayacak artık. Çünkü umrunda olmayacak başkalarının ne yaptığı. O kadar kendi işinde olacaksın ki. Sen nerede sonsuz hissediyorsun? Sen hangi çiçeksin, ne zaman açıyorsun dostum? Daha ne kadar o toprağın altında bekleyip diğer tohumlarla kıyaslayacaksın kendini? Eğer sen kaktüssen, güle özenmeyi bırak, kendini yargılamayı bırak. Çünkü sen çölde hayatta kalabiliyorsun ama gül kalamıyor. Herkesin yeteneği kendine has. Kendinin de biricik olduğunu kabul et. Senin bütün hayatın çok amaçlı bir çakı gibi. Şu an hayatında ne varsa, bulunduğun yer neresiyse, doğduğun ülke hangisiyse, yaşadığın travmalar bile,
seni bulunduğun noktadan varmak istediğin, gerçekten olmak istediğin yere ulaştıracak şeyler. Artık o bahanelerin arkasında saklanmayı bırak. Hiçbir şey tesadüf değil. Tekrar söylüyorum. Hiçbir şey tesadüf değil. Senin o sığındığın bahaneler, o koca koca yamaçlar kendi yoluna düş diye belki de. Kendi ışığını gör diye, kendi rengini fark et diye. Sen kırmızı olmaya çalışma eğer maviysen. Maviliğini koru ki hep birlikte o doğayı oluşturalım. Her ruh tam. Hiç kimse eksik değil. Bedenindeki, hayatındaki farklılıkların hepsi senin engel diye gördüğün, kendini küçümsediğin her şey aslında senin özelliklerini oluşturacak olan basamaklar. Her zaman zehir, panzehirle birlikte verilir. Senin kendi sıkıntılarının çözümü her zaman sendeydi. Onu böyle altın bir kutu gibi düşün. Ve onun anahtarı hareket. Senin o kutuyu açma niyetin. Bazen bir şeyler dilediğin zaman başına kötü diyebileceğin şeyler gelir. Daha önce de olmuştur bu. Oldu değil mi? Benim de oldu. Hepimiz yaşamışızdır. Bu duaların kabul olmadığı için değil. Aksine kabul olduğu için. Çünkü gideceğin yoldaki engeli çıkartır sana hayat. Bunu aşarsan oraya gideceksin der. Çünkü gitmek istediğin, varmak istediğin yerde, olmak istediğin daha iyisinde o engeli bırakmaya ihtiyacın vardır. Artık o taşlarla, o ağırlıklarla yürümek zorunda değilsindir çünkü. Çünkü bu artık sana yetmiyordur. O duvarların, o konfor alanın artık sana yetmiyordur. Bu yüzden o dileği dilersin ve bu yüzden o engel karşına çıkar. Engellerin hepsi yıkabileceğin, yolunu açabileceğin birer duvar. Sen tamsın dostum. Her ruh tam. İhtiyacın olan her şeye sahipsin. Engellerin, eksik dediğin şeylerin hepsi aslında sana birer rehber. Bütün o bahanelerin hepsi senin odaklanmanı sağlayacak o büyüteç camının çerçeveleri. Sana gideceğin yeri gösteriyor onlar. Onlara tutunmayı bırak. Onları dönüştür. Hediyeleri hayatına ekle ve çoğal dostum. Ustamın en çok söylediği sözlerden, tekrar ettiği sözlerden 2 tanesi. Hissizlik de bir histir ve bazen hareketsizlik de harekettir. Senin için doğru olanı sana kimse söyleyemez. Bu senin bileceğin bir şey. Eğer sende bir zehir varsa, panzehir de sende, emin ol. Her şey iyi dostum. Her şey tamam. Sen çok değerlisin. Sen çok seviliyorsun. Her şey güzel. Her şey yolunda. Bütün yaşam o çiçeğin bitmiş hali değil ya. Açmış. Yani boş konuşmayayım şimdi burada. Bazen